Herkese merhabalar. Sonunda aylarca beklediğimiz tatilde çıktık ve bugün Sicilya'dayız. Yaklaşık 10 gün kadar harika bir tatil geçirmeyi planlıyoruz. Burası hem Seçkin'in hem de benim de çok merak ettiğimiz bir yerde. Şimdiden bile çok etkilendik ve bakalım nasıl bir tatil olacak, çok meraklıyız açıkçası. Şimdi bugün beach day yapacağız. Birazdan da arabada zaten yola çıkacağız. Orada da size hem dün neler yaptığımızdan bahsedeceğiz hem de bugün neler yapacağımızı anlatacağız. Aslında dün sabah geldik. Dün sabah 5:20'de uçağa bindik ve saat 8'de Sicilya'daydık. Palermo'ya indik. Ama o kadar yorgunduk ki dün gerçekten size anlatma fırsatımız olmadı. Bugün yolda geçireceğimiz zamanı size bunları anlatarak değerlendirmek istiyoruz. Umarım siz de bu geziden çok keyif alırsınız. Biz de size bol bol görüntüler paylaşmaya çalışacağız. O zaman hep birlikte seyahatimize başlayalım. Şimdi arabadayız. Biraz maceralı bir yolculuğa başladıktan sonra düz yola geçince tekrar konuşabileceğimize karar verdik. O yüzden kamerayı açtık. En son size tam otelin çıkışında arabaya binerken bırakmıştık. O yüzden şimdi dün neler yaptığımızdan ve seyahatimize nasıl başladığımızdan bahsedelim. Şimdi biz dün sabah 8 civarında geldik Sicilya'ya. Palermo hava alanına indik. Nürnberg üzerine uçtuk. Böyle 2 saat 10 dakika, 2 saat 20 dakika gibi bir sürede geldik Sicilya'ya. Ya ada çok büyük bir kere. O yüzden de 10 günümüz de var. Her yeri de görmek de istiyoruz. O yüzden hani sıkı bir plan yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla vardığımız gibi hemen hani bir yerlere gidelim istedik. Sabahleyin de yorgun olacağımız için çok fazla uyuyamadık. Bayağı erken bir uçuştu. O yüzden de ilk gün olarak böyle daha chill bir beach day yapalım dedik. Ama daha chill olsun diye 2 saat uzak bir mesafede olan bir yere gitmeyi tercih ettik bu arada. O 3 saatlik, 4 saatlik uykuyla çok chill bir şekilde 2 saat. Cefalı'ya gittik o yüzden de. Aynen. Cefalı'ya gittik. 2 saat sürüyordu tabii. 2 saat falan sürdü. Evet. Çok güzel bir yer bu arada. Harika bir yer. Benim beklediğimden çok daha güzel çıktı. Çünkü şeye bakıyoruz yani hani ben vloglara falan baktım genelde. Hani gelip böyle çok az kalıp ben burayı da görün dercesinde bir şeydi ama bence tarihi dokusu inanılmaz güzel yani. Beach de tamam gayet güzel. Hafif böyle şey değil yani durağan çarşaf bir deniz değil. Ufak ufak dalgalar var ama hiç rahatsız etmiyor sizi yani. Onun dışında da gayet kumsalda çok güzel böyle kumdan böyle işte hafif seviye yüksekte böyle yiyecek içecek yerleri vardı. Bence çok güzel yerdi yani. Evet bence de yani şey olarak bu arada şimdi Sicilya'da bizim gördüğümüz diğer koylar yani vloglardan izlediğimiz kadarıyla daha böyle hidden gem denen hani havlunu al, havluyu ser ve o böyle küçük henüz keşfedilmemiş olan koyların tadını çıkar gibi yerler var. Ama Cefalı bence biraz daha böyle Kaş Hidayet'in koyu konseptinde gibi hani şemsiyen olsun, işte şezlongların olsun, istersen yemek yiyebileceğin bir restoran var, işte alkolünü al, içkini iç vesaire gibi bir yer aslında. O anlamda ben öyle bir yer beklemiyordum bir kere, ona çok şaşırdım. Bir de bence çok adanın diğer taraflarını henüz bilmiyorum tabii ama çok şık bir yer yani akşam özellikle güzel yemek yiyebileceğiniz çok güzel tapkide restoranlar var. İnsanlar çok şık giyinmişlerdi bence. O bölge olarak bence güzel bir yerde. Bir de şey çok güzel. Tam o Cefalı plajının sonuna gittiğinizde Duomo di Cefalı dedikleri bir bina var. Zaten böyle o koyda hemen baktığınızda tarihi tek gözüken yapı orası. O tarafa doğru gittiğinizde çok güzel bir meydan var. Biz orada dondurma yedik dün. Orayı tavsiye ederiz. Çok tatlıydı orası. Evet, Antep fıstıklı dondurma yedik. Çok güzeldi. O hala benim için Antep fıstığı var. Antep fıstıklı dondurma. Ve o
tarafa doğru yürüdüğünüzde koyun sonunda tam denize giren çok bir yer var. İnsanlar oradan da denize giriyorlar. Ve eski evlerin olduğu bir manzaraya karşı giriyorlar. Onu da görüntüsünü paylaşırız. Orası bence çok etkileyiciydi. Oradan da işte atlayarak denize girebilirsiniz. Çok keyifli bir yerde. Peki gün batımı? Gün batımı da çok güzel. Ya bizim şansımızda şöyle bir şey oldu. Bizim en yorgun olduğumuz güne denk gelmiş oldu. Ama çok güzel bir gün batımı vardı. Biraz yorgunduk ama yine de o halimizle bile çok keyifliydi. Hatta bir de işte oturduk bir şeyler de yedik. Ben makarna yedim. Seçkin de salata yedi. Oraya da bir ne kadar ödedik? 32 euro gibi bir şey ödedik sanırım. Yani 34 euro ödedik. Evet. 18 euro benim makarnamda. Seçkin'in salatası da bir 12-14 euro gibi bir şeydi. Öyle bir şey aynen. Bir de 2 ya da 4 euro gibi bir şey de bizden servis ücreti aldılar şeyde öderken. Toplamda 32-34 euro gibi bir şey tuttu orası. Bence biraz pahalıydı mesela yediğimiz şeyin Ya bence kalitesine de göre biraz pahalıydı. Peter Pan plajına gittik bu arada biz. Peter Pan Beach'e gittik. Yani yemek fena değildi. Ortalamaydı diyelim. servis olayı çok ilginç. Yani bir kere siparişi almaları bayağı bir dakika sürüyor. Getirmeleri ayrı bir dakika sürüyor. Sen bir ara dakika tutuyordun. 20 dakika falan etti herhalde evet, değil bu mi? arada ben meraktan çünkü dakika tuttum. Yani şeye alışmaya çalışıyoruz biraz bu İtalyan stili tatile. Daha Dolce sakin, Vita. daha relax, evet daha böyle yavaştan alarak o şey yapmaya, tatili yaşamaya. Ama yani 23 dakika falan tuttu sanırım şeyin gelmesi, siparişlerin gelmesi. Bu İtalyan stili için bile fazla yavaş olabilir. Eğer çok açsanız hızlı bir servis beklemeyin orada, onu söyleyebilirim. Şimdi bugünkü planımızda da dediğim gibi birazcık dağlı yolları falan çıktık. O yüzden biraz süre olarak geciktik. Ben de sabah biraz hastaydım. O yüzden otelden geç çıkabildik. Ama şimdi şeye gidiyoruz. Zingaro Doğa Koruma Alanı olarak geçen bir beach'e geldik. Bu bölge böyle 7 kilometrelik bir plaj hattı var. 7 kilometre içerisinde farklı koylar varmış. Yani aslında tüm o sahil şeridinde gezerek farklı koyları ziyaret ederek böyle toplam 3-4 saatte gezebiliyormuşsunuz. Ya burası Bu doğal sahil koruma hattında alanı gibi bir şey yani. evet. Aslında böyle şeyle yani yürüyerek 3 saatte falan gezilebiliyor anladığım kadarıyla ve farklı koylar var yani içerisinde. Oralarda bayağı hani güzel yerler yani öyle. Evet, planımız bugün buraya gezmek. Okey, biz şimdi neredeyse gelmek üzereyiz. Birazdan varacağız. O zaman sizle tekrar beach'te görüşürüz. Sen bir şey demek ister misin? Şimdi bir yere kadar arabayla geldik ama sanırım buradan sonra arabayla ulaşım yok. Seçkin şimdi onu sormaya gitti. Galiba arabayı burada bırakmamız gerekiyor. Sonrasında yürüyerek devam edeceğiz. Ama inanılmaz bir yere geldik. Bence çok güzel gözüküyor. Yolda da harika manzaralı yerler vardı. Şimdi bakalım ilerisinde nasıl bir yere gideceğiz. Ama şimdiden çok beğendik burayı. Çok güzel. Ne yazık ki şimdi geldik ama yangın sebebiyle burayı kapatmışlar. İlerisinde gelirken zaten okumuştuk Sicilya'da yangın olduğunu ama sanırım yangın olan bölgelerden bir tanesine denk geldik. O yüzden burayı tamamen kapatmışlar. Şimdi ileri gidemiyoruz. Ama tabii ki moralimizi bozmadık ve listemizdeki diğer plajlardan biri olan San Vito Lo Capo'ya gitmeye karar verdik. Hadi şimdi sizi oraya götüreyim. Evet, şimdi San Vito Lo Capo'ya geldik. Arabayı park ettik. Hatta Seçkin de şimdi ayakkabılarını değiştiriyor. Çünkü terliklerle araba kullanmaya çalıştığında zorluk yaşadığımız için şimdi ayakkabılarını değiştirecek. O arada ben de size şeyi göstereyim istedim. Araba park etmek burada büyük problem. Duymuşsunuzdur bayağı ceza yiyen kişileri. O yüzden de bir göstermek istedim. Şimdi buraya geldiğinizde biz bakın gördüğünüz gibi mavi çizgilere, mavi ve beyaz aslında sanırım burası biraz karışık ama sarı çizgilere park etmemeniz gerekiyor. Öncelikle onu söyleyebilirim.
bulabildiğinizde mavi ya da beyaz çizgilere park etmeniz lazım. Beyaz çizgiler ücretsiz olan yerler demek. Turistler için de park edebilecekleri yerler demek. Mavi çizgiler de yine turistlerin park edebileceği ama ücretli olan yerler demek. Şimdi biz arabayı buraya bıraktık. Buralarda bir yerde bir park makinesi olmalı diye düşünüyorum. Bir otomat gibi bir şey. Şimdi oradan da bir tane bilet alacağız. Ödemeyi yapacağız. Ön cama koyacağız ve umarım sorun yaşamayacağız. Ama geldiğinizde o yüzden siz de bu şekilde mavi ya da beyaz çizgileri arayıp oraya park ederseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Herhangi bir ceza da ödemezsiniz. Şimdi biletimizi aldık. Böyle bir makineden aldık. Önce plakanızı giriyorsunuz. Daha sonra kaç saat kalmak istediğinizi seçiyorsunuz. Bizimkinde kart çalışmadı, o yüzden nakit ödemek zorunda kaldık. Ve yaklaşık ne kadar bir 6 saat, 7 saat kadar kalmak için de ne kadar 8,5 euro gibi bir şey ödedik sanırım. Bu şekilde bilet alıp sonra bunu ön camın oraya koyuyorsunuz. Ve mavi olan yerlere park edebilirsiniz. Bu arada plajda burada duş da alabilirsiniz. Ne yazık ki buradaki duşlar ücretli. Ama şuradaki kutuya 1 euro atıyorsunuz ve biz Seçkin'le ikimiz de duş alabileceğimiz kadar uzun süre yetti. Yani 1 euro ile 2 kişi de duş alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada bu arada çok ilginç bir yer bulduk. Bu şekilde açık alanda spor yapmak isterseniz grup dersleri yapabileceğiniz bir yer yapmışlar. Fitness alanı. Samet Ala Kapı'ya geldiğinizde eğer spor rutinimi aksatmak istemiyorum diyorsanız burayı da kullanabilirsiniz. Çok ilginç geldi. Size de paylaşalım istedik. Şurada da sanırım bir saniye böyle takvimleri var. Hangi saatte hangi program olduğu. Gelmeden önce aratırsanız ona göre katılabilirsiniz. Böyle çok tatlı bir yermiş burası. Yoğun bir günün sonunda biraz acıktık ve bir şeyler atıştırmak istedik. O yüzden de bu deniz ürünleri satan yere geldik. Toplamda da 34 euro kadar ödedik ve yediğimiz şeyler gayet lezzetliydi. Tavsiye ederiz. Şehir merkezine tur atarken aslında planımızda olmamasına rağmen bu dondurmacı dikkatimizi çekti. Önünde çok büyük bir kalabalık vardı ve biz de bir şans verip denemek istedik. Henüz açılmadığı için girişte bilet alıyorsunuz ve aldığınız biletle açıldıktan sonra sırayla numaraları çağırıyorlar. Numaralara göre de siparişinizi veriyorsunuz. Oldukça lokal bir yer ve lokal meyveleri kullandıkları dondurmalar yapıyorlar. Fiyat olarak da fiyatları makul bir yerdi. Biz gerçekten çok beğendik. Seçkin Antep fıstıklısını denedi. Ben de çikolatalı ve çilekliyi denedim. Gerçekten beklediğiniz sıraya değecek. Biraz kalabalık olabiliyor. Geç saatlerde açılıyor. Ama eğer Samet Ala Kapı'ya geliyorsanız burayı da denemenizi tavsiye ederiz. Biz ne yaşadık ya biraz önce? Ve ikinci günümüzün de böylece sonuna geldik. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Yarın bizi çok sıkı bir plan bekliyor. Yarın görüşürüz. Ve
Üçüncü günümüzden herkese günaydın. Bugün günümüze hızlı bir kahvaltıyla başlıyoruz. Seçkin klasik bir sandviç tercih ederken ben ise Sicilya'nın lokal lezzetlerine olan paneo panelle'yi denedim. Nohut unundan yapılan bir kızartma ama ben 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Yine de denemek isterseniz bir şans verebilirsiniz. Bugün Sicilya'nın en güzel yerlerinden biri olan bizim de çok merak ettiğimiz Tonara di Scopello'ya gidiyoruz. Castelmar del Golfo'dan yaklaşık 20 dakikalık bir araba yolculuğuyla geldik. Hemen yakında bir otopark da olduğu için arabamıza çok rahatlıkla park edebildik. Biz bilet saatimizden biraz daha geç gittiğimiz için ikinci sırada şezlonglarda yer bulabildik. Siz biraz daha erken giderseniz denizin tam önündeki en ön sıradan yer bulabilirsiniz. Tekrardan günaydın. Şimdi çok güzel bir yere geldik bugün. Bugün de Beach Day yapacağız. O yüzden de Sicilya'nın en meşhur koylarından bir tanesine geldik. Tonara di Scopello. Burası Sicilya'nın en çok merak edilen yerlerinden bir tanesi. O yüzden de rezervasyonla geliniyor zaten. Normal bir şekilde gelemiyorsunuz. Biz de bugün için rezervasyon yaptırdık. Aynı şekilde isterseniz botlarla da gelebiliyorsunuz buraya. Eski bir balıkçı köyüymüş burası. Sicilya'nın en meşhur köylerinden bir tanesi. Ve hem koyun güzelliği hem de buradaki kayaların yapısıyla çok meşhur. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Biz girişte kişi başı 25 euro ödedik bu arada buranın girişine. İnternet sitesinden rezervasyon yaparak geldik. Arabayla geliyorsanız da ne yazık ki içeri girişte tam arabayla giremiyorsunuz. Hemen buraya gelmeden önce yolun sol tarafında bir otopark var. Oraya bıraktık arabayı. 20 euro kadar da oraya ödedik. Burasının kendi kafesi de var. Geldiğiniz zaman istediğinizde işte bir şeyler yiyebilirsiniz ya da kahve falan da içebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Rezervasyon yaptığınızda bu arada burası tüm gün açık. Yani saat 3.30'a kadar bazı günlerde 7.30'a kadar açık. Sabah da 10.30'da açılıyor ama geldiğinizde biraz daha erken gelirseniz daha rahat yer bulursunuz. Çünkü şezlong kapma yarışı gibi bir durum var burada. Herkes gelip hemen havlularını şezlonguna atıyor. O yüzden kapı açılır açılmaz gelirseniz daha rahat edersiniz. Burası bu arada hafta sonları bazı günler kapalı oluyor çünkü çeşitli eventlerde, düğünler de olabiliyor. O yüzden web sitesine hangi günler gelebildiğinize bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi aslında botlarla da gelmek isterseniz gelebiliyorsunuz. Yani bot turlarla da buraya uğruyor ama geldiğinizde yüzme süreniz biraz kısıtlı. O yüzden de biz botla gelmek yerine kendimiz rezervasyon yapıp tüm gün kalmayı tercih ettik. Çünkü gerçekten koy çok güzel. Birazdan görüntülerini de gösteririz size. Şimdi biz denizin tadını çıkaralım. Tekrardan görüşürüz. Evet, herkese merhaba. Tonara di Scopello'dayız. Biz tabii ki yerimizde duramadık. Aslında normalde beach şu tarafta. Ama biz buranın da doğal güzelliğini daha doğrusu oluşturan o iki kayalığa geldik. Duramadık. Tabii birazcık kalori yaktık. Aperolleri aldıktan sonra gayet yakın gözüküyordu mesafe. Daha sonrasında buraya gelip birkaç fotoğraf çektik. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yeşilin, turkuazın her tonu burada mevcut. Sakin. Belli bir ücreti var ama o ücret karşılığında da bu sakinliğe, bu huzura, bu güzelliğe kavuşuyorsunuz. Gerçekten eğer buralara yolunuz düşerse mutlaka yani 25 euroydu giriş kişi başı ama o parayı verin derim. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor. Harika bir deneyim. Sicilya'ya hoş geldiniz.
Buongiorno a tutti. Günaydın. Günaydın herkese. Şimdi ben espressomu aldım. Ben de cappuccino'mu aldım. Ülkede cappuccino'sunu aldı ve Otelden çıktık. Botur'a gidiyoruz. Botur'a doğru gidiyoruz. Evet. Burası Castelmare del Golfo'nun en işlek caddelerinden bir tanesi. Şöyle göstereyim ufaktan. Zaten 2-3 tane böyle ana cadde var. Şimdi yaklaşık 145 tane merdiven ineceğiz. Dün çıkarken saydığımız için, acılı olduğu için birazcık saydık. Port'a ineceğiz. Sonra bir 4 saatlik boat turu yapacağız. Evet. Saat 10.30'da mı? 10 10'da ile başlıyor. 2 arasında yapacağız. Evet, 10 ile 2 arasında. Yaklaşık 5-6 tane koy gezeceğiz. Evet. Birçoğunda da durup yüzme fırsatımız olacakmış. Bakalım 10-12 kişi gibi bir kişi olacak botta. Yanımıza drone da aldık. Bilmiyorum çok hani ambitious bir plan mı oldu ama çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışacağız. Bakalım o zaman günümüze başlayalım. Başlayalım. Evet, şimdi şu bot tura birazcık açıklama yapmak istedim aslında. Normalde burada birçok bot turu yapan firma var. Yani biz bir tanesini seçtik işte. Biz 45 euro ödeyeceğiz. Normalde 50 euroydu. İşte ufak tefek bir pazarlıkta 45'e indiler. Gruplarla gittiğinizde 35 euro 40 euro arasında değişiyor. Bir tane pana konusata veriyorlar. İşte burada bir sandviç tarzı bir şey veriyorlar. Atıştırmalık, içecek veriyor ve ufak tefek meyveler veriyorlar gün içerisinde. Tüm turlar benzer. Birkaç tane böyle şey var. İkonik böyle beach var yani çok böyle meşhur beachler var. Bu Natural Reserve'da olan. Onun haricinde şeylere gidiyorlar işte Blue Lagoon gibi böyle cave'ler falan oluyor böyle mağaralar oluyor. Oraları yine bir götürüyorlar. Onun haricinde işte yüzme molası vesaire veriyorlar. 4 saatlik bir tur. Bunun haricinde bir de kendiniz de şey yapabiliyorsunuz bu arada. Kendiniz de bot kiralayabiliyorsunuz. Hatta sürebiliyorsunuz. Eğer sürmek istiyorsanız yaklaşık 100 euro artı benzini ödüyorsunuz. O da işte gittiğiniz yere göre, hani gideceğiniz beach'e göre değişiyor menzil. O yüzden de gaz fiyatı da ona göre değişiyor. Onun haricinde de eğer isterseniz ekstradan ben bot kullanmak istemiyorum, o riski almak istemiyorum diyorsanız da yine bir kaptan ya da sürücü de kiralayabiliyorsunuz. O da artı 30 euro yazıyor. Bunlar akıllarda dursun. Ona göre yani eğer ki böyle özel bir şey planlamak istiyorsanız da eşinizle, sevgilinizle vesaire falan kiralayabilirsiniz. Eminim tam bir evlilik teklifi planı. Ama onun haricinde daha eğlenceli bir şey olsun istiyorsanız da grupla gidebilirsiniz. Biz 8-10 kişilik bir grupla gidiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşırız birazdan. Cheers! Tekrardan merhabalar. Şimdi Aşk Mağarası'na geldik. Kalede Uza'dayız. Burası zaten Sicilya'nın en güzel koylarından bir tanesi. Tekne turumuzun duraklarından bir tanesi. Çok güzel bir gruba denk geldik bu arada tekne turunda. 8 kişilik böyle çok küçük bir grubuz. Çok eğlenceli bir kaptanımız var. Tüm yol İtalyan müzikleriyle beraber geldik. O yüzden geldiğinizde eğer tekne tur yapmak isterseniz bu kullandığınız firmayı öneririz. Çok güzel bir firma. Ve bence de bu tur kesinlikle yapın. Yani bu kesinlikle değiyor. Çok keyifli. Tekrardan görüşürüz. All the right words poured from your mouth, holding me tight, saying I'm all yours, but I'm feeling my gut. It doesn't feel right. I see in your eyes. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, lie, lie,
Let's talk about your ex. Let's talk about your ex. Baby, I'm in 100%. We've been a year, but you struggle to keep pace. Done everything right. My heart is a mess. Now you need to talk. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies. Tell me no lie, 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 lie. Let's talk about your ex. Let's talk about your ex. Tell me, are you really over her, or am I gonna be? Tekrardan merhabalar. Şimdi biz Palermo'ya geldik. Bugün mükemmel bir boat turu yaptık. Zaten videolar arasında paylaşacağız. Çok eğlenceli bir gündü. Daha sonrasında Palermo'ya geldikten sonra kısa bir şehir turu attık. Şimdi etrafı dolaşıyorduk. Utanç Meydanı'na doğru yürürken çok güzel bir arancino dükkanına denk geldik ve tesadüfen Danilo'yla da tanıştık. Kendisi bize hatta arancino'nun nasıl yapıldığını da gösterdi. Şimdi hem fıstıklı hem de mozzarella'lı bir çeşidini gördük. Çok ilginç bulduk. Onu deneyeceğiz. Bir de yanına 2 tane limoncello söyledik. Onu da ilk defa Seçkin'de ben de denememiştik. Onu da ilk defa burada deneyeceğiz. Bakalım, çok keyifli bir yere benziyor. Tadını da çok merak ediyoruz. Bu arada bu 2 limoncello ve 2 arancino için de 26 euro kadar ödedik. Fiyat olarak bence gayet güzel. Yani bence çok güzel bir yerde yiyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım, şimdi tadına bakalım. Yorumlarımızı sizinle paylaşacağız tekrardan. Görüşürüz. Herkese Palermo'dan günaydın. Şimdi Sicilya'nın başkenti Palermo'dayız. Bugünkü Palermo turumuza da en meşhur ve tarihi meydanlarından biri olan Utanç Meydanı'ndan başladık. Bu arkamda gördüğünüz çeşme 16. yüzyılda Floransa'da yapılmış. Daha sonra da zamanın Palermo Senatosu tarafından satın alınmış ve buraya getirilmiş. Arkamda gördüğünüz çeşmenin etrafındaki heykellerin hepsi çıplak olduğu için de o zamanın halkı tarafından oldukça utanç verici bulunmuş, biraz fazla cesurca bulunmuş. O yüzden de bu meydanın da Utanç Meydanı demişler. Aynı zamanda bu çeşmeyi satın alan Palermo Senatosu da belediyenin yaptığı yolsuzluklarla biraz alındığı için de halk tarafından hiç hoş karşılanmamış. Ve Palermo'nun en tarihi meydanlarından biri haline gelmiş burası. O yüzden siz de Palermo'ya geldiğinizde turunuza bu meydanla başlayabilirsiniz. Biz şimdi Palermo turumuzu buradan başladıktan sonra Santa Caterina Manastırı'nda cannoli yemeye gideceğiz. Orası da Palermo'nun bir başka ünlü yeri. Zaten Palermo'da gezilecek yerler 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakın yerler. O yüzden de rahatlıkla ve kolaylıkla gezebilirsiniz burayı. Şimdi Palermo turumuza başlayalım.
Sicilya'ya gelmişken tabii ki kanalı yemeden dönmek olmazdı. Biz de kısa bir internet araştırması yaptık ve bu konuda en çok önerilen yerlerden birinin Santa Caterina Mağarası'nın içindeki pastane olduğunu öğrendik. Burası rahibelerin nesilden nesile aktardığı ve yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu söylenen özel tarifiyle oldukça ünlü bir pastane. Tabii bu ünün bir sonucu olarak da bizi uzunca bir kuyruk karşıladı. Kanalilerin fiyatları 3 ile 4 euro arasında değişiyor ve seçtiğiniz kanaliler hemen o anda karşınızda hazırlanıyor. Biz ise 2 kanali ve 2 su için toplam 16 euro ödedik. Kanalilerinizi aldıktan sonra da manastırın rengarenk çiçeklerle dolu bahçesine geçip bu meşhur lezzetin tadını çıkartabilirsiniz. Açıkçası hem atmosferi hem de kanalileriyle burası Palermo'da uğramaya değer duraklardan biri. Evet, Palermo'dan herkese merhabalar. Şu anda Quattro Canti'deyiz. Yani Türkçe anlamı 4 köşe olarak. Buradaki binaların her cephesinde 3 kat bulunuyor. Aşağıda mevsimleri temsil eden ilkbahar, yaz, kış, sonbahar diye çeşmeler bulunuyor. Orta katta Sicilya'yı yöneten 4 kralın heykelleri var. Üst katta ise buranın koruyucu azizelerinin yine heykelleri bulunuyor. Bu meydan Palermo'yu 4 tane tarihi bölgeye ayırıyor. Ve en önemli meydanlardan bir tanesi. Hemen zaten sol tarafta da Utanç Meydanı'na 2 adım mesafede. Dolayısıyla genel anlamda gün boyunca burada müzik yayınları, şovlar, sürekli bir hareket oluyor. Burası Palermo'nun kalbi diyebiliriz. Meraklılarına varsa bu sokaklarda Palermo'nun o efsanevi pembe formasını da bulabileceğiniz store'lar var. Biz şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet, şimdi sizi Palermo'nun en canlı noktalarından biri olan, şehrin ruhunu da çok yakından hissedebileceğiniz Ballar Pazarı'na getirdik. Burası hem renkli tezgahları, hem taze deniz ürünleri, hem de neşeli İtalyan insanlarıyla gerçekten çok keyifli bir yer. Biz gezerken hem çok keyif aldık, hem de çeşit çeşit lezzetleri deneme fırsatı bulduk. Eğer Palermo'nun gerçek günlük hayatını görmek istiyorsanız, lokallerle tanışmak ve değişik yemekler denemek istiyorsanız burası kesinlikle doğru adres. Burada gezerken adeta kendinizi açık hava mutfağın içerisinde gibi hissediyorsunuz. Kocaman pazarda her taraftan farklı sesler, kokular geliyor. Özellikle deniz ürünleri bölümü oldukça etkileyici. Birbirinden farklı balıklar, karidesler ve pek çok deniz mahsulünü burada taze deneme şansınız var.
Biz tatilimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Şimdi ikinci bölümü çekmek için Catania'ya gidiyoruz. Umarız çektiğimiz videoları, paylaştığımız yerleri beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz şimdi ikinci bölüm için Catania'ya doğru yol alıyoruz. Dediğim gibi bu sadece birinci bölümdü. Bunun peşi sıra ikinci ve üçüncü bölümü çekeceğiz. Onları da kafamızda çok güzel kurguladık. Çok beğeneceğiniz videolar olacak, emin olabilirsiniz. Bize videonun altına yazacağınız yorumlarla veya sosyal medya hesaplarımızla hızlıca ulaşabilirsiniz. Umarım çok keyif almışsınızdır. İkinci bölümde görüşmek üzere.